Son birkaç yılda Hollywood, süper kahraman film serilerinde, yani Marvel sinematik evreninde, bir yükseliş gördü. Ancak Marvel serisi muhteşem zirvelere yükselirken, DC benzer zirvelere ulaşmakta zorlandı. Ancak James Gunn'un Superman'i ile bu durum değişecek gibi görünüyor. Önceki rejimler altında, DC genişletilmiş evreni ayağını yere basmakta başarısız oldu. İyi eleştiriler alan Wonder Woman ve Aquaman'in 1 milyar dolarlık başarısı gibi bazı hitler olsa da, DCU her zaman Meku'nun birkaç adım gerisinde tökezliyor gibi görünüyordu. DC stüdyosun başına James Gunn ve Peter Safran getirildi. Şimdi DC stüdyoları, yeni süper kahraman dünyaları için feshedilmiş DCU'dan öğeler seçerek yarı yeniden başlatılmış DC Universe serisini başlatıyor. Bu yeniden başlatılan unsurlardan biri de Gunn'un Superman'i. David Koresh-Smet, Clark Kent rolünü ve süper kahraman alter egosunu Henry Cavill'den devralıyor. Superman'i yazan ve yöneten Gunn, süper kahraman serilerine yabancı değil, Guardians of the Galaxy Vol 1 ile Meku'nun kozmik tarafını başlatarak adından söz ettirmişti. Ki başarılı devam filminin ardından Marvel'dan ayrılan Gunn, DCU'nun yaratıcı tarafına öncülük ediyor ve serinin en büyük ve en önemli filmiyle başlıyor. Gunn'un DC'nin en ikonik karakterlerinden birini üstlenmesi ve bütün bir seriyi yönetmesi ilginç bir seçimdi. Film yapımcısının sıra dışı bir mizah anlayışı ve benim için her zaman işe yaramayan benzersiz bir hikaye anlatma yaklaşımı var. Ama karakterlerine verdiği önemi her zaman takdir etmişimdir. Superman'de her şeyden daha fazla ortaya çıkıyor. Superman özünde kimlikle mücadele üzerine bir hikaye, özellikle de benlik algısının etrafımızdakiler tarafından, ister ebeveynlerimiz, ister sosyal medya ya da diğer sevdiklerimiz olsun, dikte edilebildiği bir dünyada. Daha geniş kitleler için biraz yumuşatılmış tipik mizahını ve eğlenceli, heyecan verici aksiyon sahneleri için yeteneğini getiriyor. Sonuçta, Superman herkes için bir süper kahraman filmi. Superman DC evreni için mükemmel bir başlangıç. Bunun Superman'i hakkında, filmin süper kahraman filmleri dünyasındaki yerini tartışmadan konuşmak mümkün değil. Süper kahraman filmlerinin yorgunluğu ve Meku'nun son yıllarda yaşadığı sıkıntılar, özellikle de Marvel'ın gişedeki düşüşü hakkında çok şey söylendi. Yeni bir süper kahraman serisini başlatmak için zor bir arena gibi görünebilir ama Superman tam da ihtiyacımız olan şey. DCU sadece yarı yeniden başlatılmış olsa da, izleyicilerin Superman'i görmeden önce bilmeleri gereken hiçbir şey ya da izlemiş olmaları gereken hiçbir proje yok. Gunn'un filminden keyif almak için Superman karakterine ve köken hikayesine aşina olmanıza bile gerek yok. Kal-El, Clark Kent'in köken hikayesinin tamamını atlasa da, yeni gelenlerin anlayabileceği kadar iyi açıklanmış. Superman, süper kahraman filmi türüne canlandırıcı bir giriş çünkü çok az ev ödevi gerektiriyor. Kuşkusuz, Thunderbolts gibi karakterlerinin serideki geçmişlerinden yararlanan bir filmin ödüllendirici bir yanı var ama süper kahraman filmleri için bunca yıl ön bilgiye ihtiyaç duyduktan sonra, Superman'e girip yeni bir başlangıç görmek güzel, hem de yorgun bir köken hikayesi olmadan. David Koresh-Smet, Rachel Brosnahan ve Nicholas Hoult mükemmel bir oyuncu kadrosunun başını çekiyor. Bunun Superman senaryosu zekice yazılmış bir süper kahraman macerası ama bunu hayata geçiren oyuncular da mükemmel. David Koresh-Smet, Çelik Adam'ın mütevazı Clark Kent'ten tutkulu Superman'e kadar çok yönlü bir versiyonunu ustalıkla sergiliyor. Karakterin klasik yorumlarına geri dönen ve onu yeni bir favori haline getirecek olan yinelemesinde inanılmaz bir sıcaklık var. Çekirdek kadroyu tamamlayan Rachel Brosnahan'ın Lois Lane ve Nicholas Hoult'un Lex Luthor'u, her ikisi de Superman'in farklı yönlerini ortaya çıkarıyor. Koresh-Smet ve Brosnahan'ın kimyası ekranda ortaya çıkıyor ve ilişkilerinin gerçek ve duygusal hissettirmesini sağlıyor. Benzer şekilde Koresh-Smet ve Hoult, antagonistik bir gerilimle çatırdayan büyüleyici bir dinamiğe sahipler ve bu da onları zorlayıcı baş düşmanlar haline getiriyor. Superman'in benim için belki de en büyük sürprizi, Eddie Gategin'in Mr. Terrific rolüyle sahne çalması oldu. Nathan Fillion'un Guy Gardner, Yeşil Feneri ve Isabella Merced'in Hakkirli ile birlikte Adalet Çetesi'nin bir parçası ama son derece eğlenceli. Tüm süper kahramanların Superman'in dünyasına derinlik katan ilginç kişiler arası ilişkileri var, ancak Mr. Terrific grubun en ilginci. Süper kahramanların ötesinde, Daily Planet'i dolduran, yapacak çok daha az şeyi olan ama Gunn'un DC evreninin dünyasını eşit derecede zenginleştiren bir karakter kadrosu da var. Superman'la ilgili tek gerçek hayal kırıklığım, bazı yardımcı karakterlerin biraz az gelişmiş hissettirmesiydi, ancak filmin Koresh-Smet'in kahramanı hakkında olduğu düşünüldüğünde, bu anlaşılabilir bir durum. Superman tüm izleyiciler için bir süper kahraman filmi.
Sonuç olarak, Superman mükemmel bir yaz gişe filmi. İzleyicileri 2 saati biraz aşan çalışma süresi boyunca meşgul edecek bol miktarda aksiyon, mizah ve kalbe sahipken, daha önce gördüğümüz diğer süper kahraman filmlerine benzemeyen bir şey sunuyor. Bunu iyi bilinen, sevilen bir karakteri alıp ona köklerine sadık kalan, canlandırıcı ve orijinal bir hikaye vermeyi başarmış. Hem DC ikonuna yeni bir bakış hem de DC evreni için bir fırlatma rampası olarak Superman için büyük umutlarım vardı ve Gunn'ın filmi bunların hepsine ulaşmayı ya da aşmayı başardı. Superman tüm aile için eğlenceli bir film olmaya devam ederken, en sıkı hayranları bile memnun edecek yeterince sürpriz vardı. Yorgunluk hissettirmeden klasik bir süper kahraman filmi. Bu nedenle, Superman'in son 30 yılını süper kahraman filmleri izleyerek geçirenlerin yanı sıra, bu türe yeni başlayanlar ya da son yıllarda bu türden uzaklaşanlar için de bir seyirlik olacağı kesin. Superman'i izledikten sonra, Gunn ve Safran'ın DC evreni ile neler yapacağını görmek için her zamankinden daha heyecanlıyım.